Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneği yapıyoruz. Yapılışı çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Sizler için aynı modelden yastık kılıfı da hazırladım. Bu videoda iki modeli birden anlatmaya çalıştım. İlk videoda tamamen runner'ın yapılışını gösterdim. Runner yapımı bittikten sonra kısaca nasıl bu yastık kılıfını yapabilirsiniz. Video sonunda da yastık kılıfını gösterdim. Yastık yapmak isteyenler videonun sonuna doğru o kısmı izleyebilirler. Video aşamasında ip tanıma aşaması, yapım aşaması, püskül yapım aşaması bütün detaylar vardır. Kullanım tercihine göre bu şekilde sarkıtmadan da kullanabilirsiniz. Boyunu ayarlarken masanın boyu artı sarkıtma payı yapıyorum. Siz de çalışacağınız kişiye göre bu şekilde özel ölçü çalışabilirsiniz. Ben standart ölçü çalışmadım. Eni 35 santim, boyu püskülsüz hali 2 metre 30 santim. Bu ölçülerdeki bir runner'a yaklaşık 450 metre kadar ip kullandım. Yastığımın şu iç yastık ölçüsü 45'e 45 santim. Sizin yapacağınız yastık ölçüsüne göre, ipinize göre, el sıklığına göre bu taban kısmı zinciri farklılık gösterebilir. Yapım aşamasında nasıl ekstra büyütebileceğinizi gösterdim. Enini 45 santim, boyunun da şu köşeye kadar 30 santim çalıştım arkadaşlar. Bu ölçülerdeki bir yastığa yaklaşık 150 metre kadar ip kullandım. Yastığın boyu sizin göz zevkinize bağlı. Ben bu şekilde püsküllerin yere kadar gelmesini istediğim için o uzunlukta yaptım. Siz bunu daha kısa, daha uzun da yapabilirsiniz. Bu modeldeki gibi püskülsüz de çalışabilirsiniz. Yastığı iki iple çalıştım. Bu normal runner'larda kullandığım makrome ipi. Bu da normal şu anda videoda kullandığım koton iple çalıştım. Runner'da koton iple çalışınca güzel durdu. Yastıkta koton ip güzel durdu ama bir tık ince kaldı gibi. Kalın iple olan, makrome iple olanın görüntüsünü daha çok beğendim. Bu isteğe bağlı, istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Bu modeli yaparken bu tarzda bir ip kullandım. İpimin içeriği %100 koton. İpin kalınlığı şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi 2 mm kalınlığında 4 katlı burgulu bir ip kullandım. Bunu istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Makrome ipleriyle de, daha ince iplerle de çalışabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. İpimin içeriği %100 koton. Tığ önerisi 5 mm diyor. 5 mm bana çok büyük geldiği için 4 mm tığ kullanacağım. Siz de istediğiniz ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 4 mm tığ kullandım. Şimdi modele zincir çekerek başlıyoruz taban kısmı için. Bunu dilediğiniz genişliklerde çalışabilirsiniz. Ben yaklaşık şu genişlikte başlayacağım. Siz bunu büyütmek istiyorsanız şu örnek dilimini büyüterek istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Bu her örnek için ekstra 10 zincir çekerek bunu daha fazla büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Benim yaptığım taban kısmı için toplamda 78 zincir gerekli. Buna 78 zincir çekiyoruz. Zincirimizi çekerken de arkadaşlar sizlerden ricam bu videoların daha çok kişilere erişmesi için sizlerin beğen ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Beğen ve yorum yaparak keşfete düşmemizi ve daha çok kişiye erişmemizi sağlayabilirsiniz. Bir de bu video sizler için faydalı olduysa bunu yorumlar kısmında belirtirseniz sizden sonra izleyecek kişilerin de izlemesine vesile olabilirsiniz. Bazı aboneler videoları izlemeden önce yorumları okuduktan sonra izlemeyi tercih ediyorlar. Sizler de buna vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi toplamda 78 zincir hazırlıyorum. Şu anda benim taban için gerekli olan zincir sayısını çektim, 78 tane. 2 tane de ekstra çekiyorum. Bütün modellerde ekstra zincir çekmekte fayda var. Sayım aşamasında bir hata olduysa bu zincirlerden kullanabiliriz. İhtiyaç olmadığında da sökebiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk sıraya başlayacağız. Şimdi buradaki dönüş kısmını yapıyoruz. Dönüş yerini ayarlarken burada trabzan, ara boşluk ve batacağımız kısımları da ayarlamamız gerekiyor. 14. zincirde işleme başlıyoruz. 14. zincirde şu şekilde iz sürme yaparak zincirimi oraya sabitliyorum. Şimdi o gösterdiğim kısmı yaptık. Bu battığımız kısımdan 5. zincire işaretimi takıyorum. Burası benim tam köşesi. Şu anda buraya bir işlem yapmayacağız. Ben sadece püskül takarken burası benim köşem olduğunu belirlemek için işaret takıyorum. 3 zincir,
Diğer yöne dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerine trabzan yapmaya başlıyorum. Zincire batarak trabzan yapmaya başlıyorum. İlk zincirle birlikte 2 oldu. Toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. Farklı zincirler içerisinde sıradaki zincire geçerek 4, sıradaki zincire batarak 5, sıradaki zincire batarak 6. trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu kısmı yaptık. Diğer yöne dönüyorum. 3 zincir. Diğer yöne dönüyoruz. Buralarda 2 sırayı birden yaparak bu sırayı ilerliyoruz. Şimdi tekrar bu trabzanların üzerine batıyoruz. Bu 3 zincir ilk trabzanın üzerine yapmış olduğumuz trabzan olarak sayıyoruz. İkinci trabzanın tepesine batarak trabzan. Şimdi sırasıyla bütün trabzanların üzerine toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi sonuncusunu da zincirin üzerine yapıyoruz. Çünkü bu zincirde bizim ilk trabzanımızdı. Burada 3. zincire batarak sonuncu trabzanımızı yapıyoruz. Toplamda 6 tane oldu burası. Hiç zincir çekmeden tığımı 2 sefer doluyorum. 4 zincir atlıyorum. 5. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte yaparak üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu işlemi burada yapmaya başlıyoruz. 5 zincir, 1 2 3 4 5. zincirin üzerinde iz sürme yaparak kaydırma tekniğiyle burada sabitliyorum. Şimdi buradaki trabzanları yapmaya başlıyoruz. 3 zincir, diğer yöne dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım. Toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. 5 tanesini zincir üzerine yapıyoruz. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerinde trabzan yapmaya başlıyorum. 2, ilk yaptığım zincirle birlikte 3, 4, 5, 6.'yı da buraya yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Şimdi sırasıyla trabzanların üzerine trabzan yapmaya başlıyorum. Bu 3 zincir ilk trabzanın tepesinde, ikinci trabzanın tepesine batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Beş, 6.'yı da bu zincirin tepesine 3. zincire batarak 6.'yı yapıyorum. Şimdi ikinci kareyi de bitirmiş olduk. Bu üçlü trabzanı yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. 5. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Bu ilk sırayı yaparken hep şu kısmı tekrar ederek yapıyoruz. Sadece başlangıçta bu zincirle yapıyoruz. Diğer kısımları burayı tekrar ederek devam ediyoruz. 5 zincir, 5. zincirde kaydırma, iz sürümü yapıyoruz. 3 zincir, diğer yöne dönüyoruz. Sırasıyla zincirlerin üzerinde ilk yaptığımız zincirle birlikte toplamda 6 tane trabzan olmuş oluyor. İlk yaptığımız zincir iz sürmenin üzerinde yapmış oluyoruz. Diğer 5 tane kalan trabzanları da 5 zincirin üzerinde bu şekilde tek tek trabzan yapıyoruz. 3 zincir, diğer yöne dönüyorum. Bu 3 zincir ilk trabzanın tepesinde, oraya tekrar yapmamıza gerek yok. Sıradaki trabzanın tepesine batarak sırasıyla bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonuncusunu da zincirin tepesine batarak son trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu aradaki üçlü trabzanı yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. 5. zincirin üzerinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi son bir kez daha bu kısmı göstermek istiyorum. Ondan sonra rahatlıkla yapabiliriz. 5 zincir, 5. zincirde iz sürümü, 3 zincir, diğer yöne dönüyoruz. Sırasıyla trabzanlarımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6.'yı da sonuncu zincirin üzerinde yapıyorum. 3 zincir, diğer yöne dönüyoruz.
İkinci trabzanın tepesinde trabzan yapmaya başlıyorum. Sonuncu zincirin üzerine de sonuncu trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. 5. zincirin üzerinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Benim yaptığım sayıya göre toplamda 7 tane bu karelerden oluşuyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 7 tane kare yaptım. Şimdi sonuncu üçlü trabzanı yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aşağıdan 5. zincire batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi fazla zincir çekmiştik. Fazla zinciri de söküyorum. Sonra bu ipi arkada saklayabiliriz. 9 zincir çekerek diğer yöne dönüyorum. Şimdi 4 zincir trabzan yerine bir zincirde dönüşte oraya batmak için 5 tane bu kenar kısmı için 4 zincirde buradaki ara zincir için toplamda 9 zincir yapıyoruz. Diğer yöne dönüyorum. Bu kareleri yaparken bu tam köşenin, yani burada 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Buradaki zincir sayısını dilerseniz değiştirebilirsiniz. Çok bolsa bir tane eksiltebilirsiniz. Kasıyorsa bir tane ekleyebilirsiniz. Bu dönüşü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 9 benim için ideal. 4 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Buradaki üçlü trabzanın tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu sıra kolay. 4 zincir, sıradaki karenin, bakın bu kareler yan yan duruyor. Bunun köşesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Burada 3. zincirin içinde bir sık iğne. 4 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Burada üçlü trabzanın tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum. 4 zincir, karenin burada köşesine 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 4 zincir, üçlü trabzanın tepesinde bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu karenin tepesine battım. 4 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzan yaparken bu zincire batmıştım. Onun yanındaki zincire batarak üçlü trabzan yapıyorum. Sırayı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bu kareli kısmı yapıyoruz. 5 zincir kenar için, 5 zincir de bu kısım için toplamda 10 zincir yapıyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Diğer yöne dönüyorum. Burada karenin üzerinde yapmış olduğum sık iğnenin üzerinde kaydırma, yani iz sürme yapıyorum. 3 zincir, diğer yöne dönüyorum. Şimdi sırasıyla zincirlerin üzerinde trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi bu ilk sırayı yapıyoruz. 2 zincirle birlikte 2, sıradaki boşluğa batıyorum 3, sıradaki zincire batıyorum 4, sıradaki zincire batıyorum 5, sıradaki zincire batıyorum 6. Bu ilk yaptığımız zincirle birlikte toplamda 6 tane oluyor. 3 zincir çekiyorum, diğer yöne dönüyorum. İkinci trabzanın tepesinde trabzan yapmaya başlıyorum. Toplamda 6 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzan tepesinde üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu kısmı da bir kere göstermek istiyorum. 5 zincir, burada sık iğnenin üzerinde bir iz sürme, 3 zincir, diğer yöne dönüyorum. Sırasıyla zincirlerin üzerinde trabzan yapıyorum. İlk yaptığım zincirle birlikte 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 3 zincir, diğer yöne dönüyorum. Sırasıyla trabzanların üzerinde trabzan yapmaya başlıyorum. Toplamda 6 oluyor. Bu ilk zincir bu trabzan tepesinde olduğu için ilk trabzana batmıyoruz. Sonrakilere tek tek batıyoruz. Sonuncusunu da burada zincirin üzerine yapıyorum.
Sonra hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzanın tepesinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu kareyi de yaptım. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 5. zincire batarak trabzanımı yapıyorum. 5. zincire batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Kenar kısmı bu şekilde oluyor. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Şu zincirli sıraya. 9 zincir. Diğer yöne dönüyoruz. Bu karenin ucunda zincirin tepesine batarak köşede bir sık iğne. 4 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Burada trabzanın tepesinde üçlü trabzan yapıyorum. 4 zincir. Burada köşenin tepesinde bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Üçlü trabzanın tepesinde üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Ne kadar geldim. Köşenin üzerinde sık iğne yaptım. 4 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzanları yaparken bu zincire batmışım. Onun yanındaki zincire batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde kenar kısmını yapıyorum. Şimdi yeni sıraya aynı buradaki gibi 10 zincir çekerek başlıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Burada sık iğnenin üzerinde bir iz sürme yapıyorum. 3 zincir. Diğer yöne dönüyorum. Bu kareleri yapmaya başlıyorum. Sırasıyla toplamda 6 trabzan yapıyorum. İlk yaptığım zincirle birlikte 4 5 ve 6 3 zincir. Diğer yöne dönüyorum. İkinci trabzan tepesinde trabzan yapmaya başlıyorum. Sonuncu zincirin tepesinde de ikili trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer dolayıp burada üçlü trabzanın tepesinde üçlü trabzan yapıyorum. Bu modeli gördüğünüz gibi hep şu 2 sırayı tekrar ederek modelimizi örüyoruz. Bunu örmek istediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz. Son sırada bir değişiklik yok. Bu zincirli sırada bitiriyoruz. Ondan sonra püskül takıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Ondan sonra püskülü takabiliriz. Runner'ımı ben masamın boyuna göre yaptım. Masanın ölçüsü artı sarkıtma payı olacak şekilde yaptım. Standart ölçüde yapmadım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Son sırayı da bu sırada bitiriyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Normal sıra sonunda yaptığım işlemi yapıyorum. Bir zincir ipimi kesip arkada saklıyorum. Şimdi püskülü yapılışına geçebiliriz. Şimdi püskülü yaparken bu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum püskülü bağlamak için. Püskülü 2 türlü yapabilirsiniz. Birincisi benim gibi elinizde sararak yapabilirsiniz. İkincisi de bir cisme sararak kart, karton, kumanda ne isterseniz istediğiniz bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Yapacağınız cismin genişliği önemli. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız. Püsküllerin boyu 10 santim olsun istiyorsanız 10 santim genişliğindeki bir cisme sararak yapabilirsiniz. Örnek şu şekilde bir kitap diyelim ya da bunun kalınlığında bir karton. Bu şekilde ona sararak da yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde göstereceğim ama dediğim gibi bir cisme sararak da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Neye sarmak istiyorsanız onu alın. Ben elimde yapıyorum. Bu şekilde sararak püskülümüzü hazırlıyoruz. Bu sarma sayısı sizin isteğinize bağlı, yapacağınız kalınlığa göre değişir. Ne kadar çok sararsanız o kadar çok ip gider ama kalın oldukça da püskül daha güzel duruyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15 sefer sardım. İpimi kesiyorum. Sonra ipimizin tekini alıyoruz. Bu şekilde sardığımız ipin arasından beri geçiriyoruz. Neye sardıysak ipi arasından beri geçiriyoruz. İki ipi
eşit bir şekilde tutuyoruz bu şekilde. 2 sıkı düğüm atıyoruz. Burayı tutuyorum ki açılmasın. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk iple işimiz bitti. Şimdi bağlama kısmına geçiyoruz. Diğer ipi alıyorum. İpin tek tarafını bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Sonra yukarıdan yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyoruz. Bu mesafeyi bütün püsküllerde eşit olarak yapmamız gerekiyor ki bu kısımları aynı dursun. Yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyorum. Bu ipimi de sıkıca burada tutuyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bir tur yaptım. 2 tur. Bu şekilde 3 tur sardım. Sonra ipin diğer ucunu alıyorum. Daha fazla sarma işlemi yapmak istiyorsanız bu kısımda sarabilirsiniz. Burada da 2 düğüm atıyorum. Burada düğüm atma tekniği farklı bir teknik var ama ben size pratik olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları böyle bırakırsanız bu ipin görüntüsü bu şekilde kötü durur. Bu iplerin daha düzgün durması için bu ipleri bu sardığımız ipin içine doğru çekeceğiz. Bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu sonra sardığım bu ipleri sırasıyla aşağı doğru çektiriyorum. Bu bir. Sonra diğerini. Sonra bu ipleri düğümü arkaya doğru getirmeye çalışıyorum. Parmağım yardımıyla düğümü arkaya getiriyorum. Bu şekilde bunu arka kısma getirirseniz bu şekilde duruyor. Sonra bu ucunu düzeltiyorum. Katlarını açıyorum. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Püskülleri bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Püskülleri daha kalın yapmak istiyorsanız sarma sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Bakın bunu 15 defa sararak yapmıştım. Bunu 30 defa sararak yaptım. Püskülüm hazır. Bunu isterseniz sade de kullanabilirsiniz. Benim gibi ahşap boncuk da kullanabilirsiniz. Modele uyumlu olsun diye kare ahşap boncuk kullandım. Bu zincirli köşelerde normal sırada battığımız noktaya batarak püskül takıyorum. Buradan 5. zincire batıyorduk. Oraya batarak püskülümü takıyorum. İpimin tekini oradan geçirip 2 düğüm atıyorum. Boncuğun içinde mesafe varsa boncuğun içinde ipimizi saklıyoruz. Püsküle doğru çekerek, mesafe yoksa runner'ın arkasında ipimizi saklayabiliriz. Daha ince bir tığ yardımıyla ipi püskülün içine doğru çekiyorum. Sonra bu bağladığım ipe doğru çekiyorum. Bu şekilde püskül ipten uzunsa fazlalığı kesiyorum. Sırasıyla trabzanların oraya püsküllerimi takacağım. Diğer başlangıç tarafında da aynı şekilde bakın köşeyi işaret almıştım. Püskülümü oraya takıyorum. Diğerinde bu trabzanları battığım zincirlere takarak püsküllerimi sırasıyla takıyorum. Sırasıyla bütün püsküllerimi taktıktan sonra bunu tersten ütüleyip size masada bitmiş halini gösteriyorum arkadaşlar. Yastık kılıfım 45'e 45 santim. Bunu yaparken runner'la yaptığım ölçünün aynısını yapacağım. Bakın şu anda tam aynı ölçüde değil ama bunu gerdirerek takınca yastığın üzerinde güzel duracak. O yüzden aynı ölçüde başlayacağım. Yastığınıza yeterli değilse bu ölçü yapılış aşamasında gösterdiğim gibi ekstra bu karelerden ekleyerek büyütebilirsiniz. Yastık başlarken İlk sırayı sıra sonuna kadar runner'da yaptığım gibi başlıyorum. Ondan sonra diğer yöne nasıl gittiğimi gösteriyorum. Runner'da bu şekilde ondan sonra diğer yöne dönüyoruz. Ama yastık yapmayı düşünüyorsak bu yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafa da yapmamız gerekiyor. 5 zincir,
Bu kareyi batarken battığımız yere batarak aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. 3 zincir, diğer yöne dönüyorum. Burada kare yapmaya başlıyorum. Toplamda 6 trabzan. Normal sıralarda yaptığımız işlemi yapıyoruz. Üç zincir, diğer yöne dönüyoruz. Şimdi sırasıyla diğer yönü trabzanlarını yapıyorum. Normal sırada yaptığım işlemi yapıyorum. Diğer tarafta yaptığımız yerlere batarak aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bakın burada yaptığımız kareyi burada yaptık. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. Burada üçlü trabzanı battığım yere batarak üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, aynı yere batarak iz sürümü yapıyorum. 3 zincir. Bu kısımları hızlı geçmek istiyorum. Normal sıralarda yaptığımız işlem olduğu için. Diğer yöne dönüyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı noktaya batarak üçlü trabzan yapıyorum. Yastıkta da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar diğer tarafları da yaptım. Birleştirirken sırayı şu şekilde yapıyorum. Burada battığım zincirin yanındaki zincire batarak iz sürümü yapıyorum. Sırayı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi burayı artık runner'da yaptığımız gibi yapıyorum. 9 zincir. Buranın tepesine batarak bir sık iğne. 4 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bunun tepesinde üçlü trabzan. Bu şekilde dönerek sıra sonuna kadar bunu yapıyoruz. Bu şekilde dönüyoruz. Kenara da aynı şekilde bunun tepesine batıyoruz. Burada trabzan yapmıştık. Bunun tepesine batarak bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Buradan 5. zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Bakın buradaki sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4, 5. zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi buradan sonrası artık runner'daki gibi yapmaya başlıyoruz. Sadece sıra bitimlerini bu şekilde birleştiriyoruz. 5 zincir kenar için, 5 zincir de şu kısım için, toplamda 10 zincir yapıyorum. Sonra bu sık iğnenin tepesine gelerek bu kareleri yapmaya başlıyoruz. Bunu da bu şekilde yeni kareye başlıyorum. Dönerek bitiriyorum. Sıra sonunda da burada sık iğnenin yanında birleştiriyorum. Şimdi burayı videoyu uzatmamak için bu kısımları göstermeyeceğim. Şimdi bu kareleri yapmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu kareli kısmı ördüm. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi bu battığım zincirin yanındaki zincire batarak sırayı birleştiriyorum. Sonra buradaki zincirli sırayı yapıyorum. 9 zincir. Bunun tepesine batarak bir sık iğne, 4 zincir. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Aynı burada yaptığımız sırayı tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Sonra bu kareli sırayı yapıyoruz. İki sırayı tekrar ederek yastığımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Yastık da kısaca bu şekilde. Yastık boyunu ayarlarken de bu şekilde kendi yastığımızın ölçüsüne göre ayarlıyoruz. Bu sıra sizde fark edebilir. Ben toplamda bu kareli sıralardan toplamda 6 sıra yapmışım. Şu anda bir ölçüyorum. Bu benim için yeterli bir ölçümü. Ben püsküllerin şu şekilde yastığın burasına gelmesini istiyorum. Şu anda püskül takarsam bu şekilde görünüyor. Ben biraz daha uzun olmasını istiyorum. O yüzden buraya bir sıra daha ekleyeceğim. Bunun bitiş sırasını nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde bırakabilirsiniz.
runner'la takım olmasını istiyorsanız bu şekilde bu sırada bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde oymalı görünmesini istiyorum bu kısmın. Benim gibi bu sırada da bırakabilirsiniz. Bu şekilde püskülleri de bu aradaki trabzanların tepesine takacağım. Aralara püskülleri takınca bu şekilde görünecek. Boncuk da takacağım. Direkt bu sırayı bitirdikten sonra runner'daki gibi buraya da püskülü takabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Bu yastığı dilerseniz bu şekilde tam yastık yaparak yastığınız alt kısmına kadar da örebilirsiniz. Ben şimdi buna bir sıra daha ekleyip geliyorum. Ondan sonra bu aradaki püskülleri de buraya takıp size bitmiş halini göstereceğim. Dediğim gibi bu son sıra sizin isteğinize bağlı. Ben bu şekilde oymalı bitireceğim. Bu trabzanların geldiği yerleri de püsküllerimi takıp geliyorum. Yastık kılıfını bitirdim. Yastığın üzerine geçiriyorum. Bu şekilde yastık kılıfım da hazır. Runner'ım da bitti. Runner'ım ve yastığın yapılışı buraya kadar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Emeklere destek için bir beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Yeni modellerde sıradaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.